Merhabalar. Bugün size botokstan bahsedeceğim. Öncelikle botoks nedir? Botoks, Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği bir toksindir. Protein yapılı bir moleküldür ve diğer bütün protein yapılı moleküller gibi yüksek ısıda ve ultraviyolede bozulur. Yüksek ısı ve ultraviyolede bozulduğu için biz hastaya botoks uyguladığımız zaman güneş altında gezme, solaryuma girme deriz. Ya da hamam, sauna gibi yüksek ısılı yerlerde bulunmayın. Ne kadar süreyle? 3 gün süreyle. Yani botoks proteini daha etki göstermeye başlamadan eğer güneş altında gezersek, sıcak ortamlarda fazla bulunursak botoksun etkinliği düşer. Ve botoks 2002 yılından beri FDA'den onay almış kırışıklık tedavisinde kullanılan bir moleküldür. Özellikle biz medikal estetikte botoksu alın bölgesi, kaş arası, kaz ayakları ve burun üstündeki çizgileri yok etmek için kullanırız. Çizgiler öncelikle dinamiktir. Yani erken yaşlarda sadece mimik yaptığımızda dinamik çizgiler oluşur. Ama yaşla beraber bu dinamik çizgiler ince oturmuş statik çizgiler haline alır ki bu statik çizgiler yine yaşla beraber mimikleri fazla kullanmaya bağlı olarak derin oluklar şeklinde yüzümüzde yerleşmeye başlar. Tabii ki bu derin oluklar şeklinde statik yani sabit çizgiler çıkmadan botoksa başlamak gerekir. Botoksun tarihçesinden biraz size öğrencim Cüneyt bahsetsin. Estetik denince ilk akla gelen uygulama olan botoksun aslında şaşılık tedavisinde kullanılan bir ilaç olduğunu biliyor muydunuz? 1973'te Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Smith Kettlewell Göz Araştırma Enstitüsü'nden Alan Brown Scott, botoksun kas gevşetici etkisinden yararlanarak maymunlar üzerinde bir deney yapmış ve botoksun şaşılık tedavisinde kullanılabileceğini göstermişti. Daha sonra insanlarda da etkinliği ispatlanan botoks kısa sürede yaygınlaşarak şaşılık ve göz seyirmesi olan pek çok hastaya enjekte edilmiş fakat beklenmedik bir şey olmuştu. Tedavi alan hastalar her geçen gün güzelleşiyordu. Bunu ilk fark edense Jean Corraders isimli bir göz doktoru ve onun cildirici eşi olan Aleister Corraders'tı. Bu çift sarılık ve göz seyirmesi için botoks tedavisi alan hastaların gözlerinin çevresindeki kırışıklıkların her geçen gün azaldığını fark etmişlerdi. Çünkü yüzdeki kırışıklıkların önemli bir bölümünden yüz kaslarının kasılması sorumluydu. Eğer bu kasların kasılması engellenebilirse kırışıklıklar ortadan kalkacaktı. Nitekim öyle de oldu. FDA onayı aldıktan sonra kısa sürede popüler olan botoks, henüz ilk ortaya çıktığı zamanlarda yılda 1 milyona aşkın insana hitap ederken bu rakam 2018 yılına gelindiğinde 7-8 katına çıktı ve her yıl 7,5 milyon insan botoks tedavisi alır duruma geldi. Yani ABD'nin nüfusu göz önüne alınırsa her 40 kişiden biri botoks yaptırıyor. Bu açıdan bakıldığında gelişmiş ülkelerde botoks uygulaması kuaföre gitmek gibi bir şey. Öyle ki bir yerden sonra artık hayvanları bile botoks yapılmaya başlandı. Hatta 2021 yılında Arap çöllerinde develer arasında güzellik yarışması yapılırken develerden 43 tanesi botoks yaptırdığı gerekçesiyle yarışmadan diskalifiye edildi. Botoksun hemen hemen herkes tarafından tercih edilmesi zaman içerisinde daha geniş kullanım alanı bulmasına olanak sağladı. 2004 yılında botoksun antikolinerjik etki sebebiyle aşırı terleme tedavisinde kullanılabileceği, 2010 yılına gelindiğinde ise botoksun migrene iyi geldiği FDA tarafından onaylandı. Bunun dışında çeşitli spastik hastalıklarda da etkinliği gösterilmiş olan botoks ile ilgili halk arasında bir takım hurafeler ortaya çıktı. Bunlardan en sık duyulanı ise botoksun bir yılan zehri olduğu. Halbuki botoks kesinlikle bir yılan zehri olmayıp protein yapılı bir kas gevşetici moleküldür ve laboratuvar ortamında Clostridium botulinum adını verdiğimiz işte bu mini minnacık organizmalar tarafından üretilmektedir. Son yıllardaki bir diğer söylenti ise botoksun kansere ulaştığı. Botoksun kansere ulaştığını gösteren hiçbir çalışma yok. Hatta tam tersine botoksun bazı kanserlerde sinir blokajı yaparak tedaviye yardımcı olduğunu gösteren bilimsel makaleler var. Botoks ile ilgili bir diğer yanlış inanış ise tedaviden sonra kırışıklıkların eskisinden daha derin olacağı. Halbuki bu söylenti kesilen sakal daha gür çıkar söylentisi gibi bir şehir efsanesinden başka hiçbir şey değil. Bütün bu yanlış söylemlere ve hurafelere rağmen botoks tedavisi günümüzde medikal estetiğin en önemli parçası olmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi botoks medikal işlemlerde en sık kullanılan, en çok kullanılan ve en sevilen işlemlerdendir. Botoks yaptıktan sonra ilk 3 gün hiçbir etki görmezsiniz. 3 günden sonra botoksun etkisi çıkmaya başlar.
15 gün içerisinde ise botoksun etkisi oturur. Botoks medikal estetik işlemlerde daha çok üst yüz bölgesine uygulanan bir işlemdir. Ama botoksun sadece üst yüz alanı ile sınırlı değildir botoks uygulamaları. Mesela botoksu biz el terlemesini, koltuk altı terlemesini, ayak terlemesini engellemek için de kullanırız ki bu FDA'den de onay almış bir işlemdir. Ama biz botoksu alt yüzde çok fazla tercih etmiyoruz. Çünkü üst yüzde botoks kırışıklıkları açar, cildin gençleşmesini sağlar ama alt yüzde biraz daha tehlikelidir. Eğer yanlış uygulanırsa botoks uygulaması sonucu gülüş bozukluğu ya da mimik kaybı gibi durumlar yaşanabilir. Ayrıca şunu da ekleyeyim. Maseter botoksu denilen bir botoks işlemi de vardır ki bu daha çok diş gıcırtatan hastalara önerdiğimiz bir uygulamadır. Diş sıkma problemi olan hastalara uyguladığımız bir uygulamadır ki ayrıca maseter botoksunu biz alt yüzü inceltmek için de kullanırız. Yani gördüğünüz gibi botoksun hem kırışıklık önleyici hem tedavi edici etkileri mevcuttur. Peki botoks ne süreyle tekrarlanmalıdır? Öncelikle kontrol dozunu da aldıktan sonra ilk 8 hafta içerisinde tekrarlayan botoks uygulamalarını önermeyiz. Çünkü botoksa karşı direnç gelişir. Normalde botoks 3-4 ay ilk yaptırdığınız zaman devam eder. Fakat tekrarlayan botoks uygulamalarından sonra biz hastalarda 6, 7, 8 aya uzayan etkileri görmekteyiz. Yani botoks 2 aydan daha erken yaptırılmamalı ve her 4 ile 6 ay arasında botoks uygulanması tekrarlanmalıdır. Bugün botoks hakkında anlatacaklarım bu kadar. Botoks komplikasyonları, hangi durumlarda botoks yapılır, hangi durumlarda botoks yapılmaz, bunlar hakkında daha bilgilendirici videolar da çekeceğim. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.